Merhabalar, ben Kambolat Görkem Arslan. Kuruluş Osman dizisinde savcı karakterine can veriyorum. Merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz sorularınızı cevaplamak için buradayım. Hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisini evveliyatıyla galiba değerlendirmek gerekiyor. Yani dirilişten başlayan süreçle beraber aslında değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Yüklendiği misyonu bugün hakkıyla bu ülkede yerine getirmeye çalışan, iyi niyetle ve akli bir yerden o günün tarihini, kitaplardan okuduğumuz o tarihi, bilgiyi bize aynı zamanda seyrederek bugünkü kuşaklara da bir sorumlulukla ulaştırmaya çalışan ve işin profesyonellerinin de büyük motivasyonuyla ve çok ummalı bir çalışmasıyla hak ettiği yere ulaşmış bir proje olarak değerlendirebilirim ilk başta. Sete ilk geldiğimde açıkçası nasıl bir sorumluluğun altına girmiş olduğunun insan çok net hissine kapılıyor ve bunu pratikte de tabii gördüğünde biraz onun açıkçası stresini yaşamadım desem yalan söylemiş olurum. Fakat gerek ekip arkadaşlarım, gerek dirilişten beri burada olan ve işte bu sürecin işleticisi olan yapımdaki yönetmen arkadaşlarım ya da onun dışında teknikteki arkadaşlarımın da büyük desteğiyle o süreci atlatmak açıkçası şey oldu tabii, biraz daha kolaylaştı, yani işimizi kolaylaştırdılar sağ olsunlar. Mutlu ve profesyonel ve ne yapacağını bilen bir ekibin olduğu aslında bir yapıyla karşılaştım. Yani bacasız bir fabrika olarak nitelendirmek herhalde yanlış olmaz burayı. Aynı zamanda işte 2 setin, 3 setin bazen kurulduğu bir alandayız. Platoda olmamız, işte dış dünyadan izole olmamız falan, bunlar hep işimizi kolaylaştıran şeyler. Ve bunu hissederek, bunun için de insanın da kendi çabasını koyarak işte yüklendiği sorumluluğu, yani o karakterin sorumluluğunu yerine getirirkenki motivasyonunu artıran şeyler oluyor tabii bunlarda. Yani savcı karakterinden zaten elimizdeki belgelerde de aslında, yani var olan ya da işte tarihi dokümanlarda falan çok fazla done yok açıkçası. Fakat tarihten beslenerek yaratıcı, kreatif ekibin de yönlendirmeliyle ortaya çıkan şey devletçi, mantıklı bir adam yani ve her zaman bütün kararlarını kişisel işte hırsları, ihtirasları üzerinden değil de daha çok devlete faydacı, yani içinde bulunduğu o sistemin, yapının selametini düşünerek hareket eden, akli karar vermeye çalışan bir karakter diyebilirim. Kardeşine de aynı zamanda ilişkileri, yani işte töreyle olan bağı, her şeyi oradan yorumlaması, oradan ya da işletmeye çalışması falan. Ve aynı zamanda da hani kendi çıkmazlarıyla karşılaştığında ve karar verme aşamasına geldiğinde bununla ilgili kendi ihtirasını da geri çekebilen, kendini dizginleyebilen bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Ya böyle bir ayrım yapmak istemem, haksızlık etmiş olabilirim arkadaşlarıma. Yani hepsiyle çok samimi ilişkilerimiz var açıkçası. Hani ama kimisiyle işte geçirdiğimiz zamana göre tabii bu ilişkilerin nasıl diyeyim, yani dokusu, tabiatı da tabii ona göre belirleniyor haliyle. İşte bizim Alp tayfası, hani daha çok beraber olduğumuz için ya da işte emmim ya da işte gündüz karakteri sevgili Emre ya da hatunum Lena, yani hiçbirini birbirinden ayıramam aslında. Çünkü güzel bir alışveriş var. İyi niyetli oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu düşünüyorum burada. Bunun da genel mutluluğu aslında çok belirleyici bir yerde net bir şekilde durduğunu ve buranın yapısının dinamiği olduğunu da söyleyebilirim. Keşke atımı alabilseydim mesela. Yani eşya dediniz tabii, o da olmaz. Bir canlıyı da eşya diye tanımlamak da olmadı, şık olmadı. Bilemiyorum. Cevap vermeyeyim ama yine börküm diyeceğim yani. Yani hatırlıyorum, çok net hatırlıyorum. Çok sıcak bir gündü. Üstümde tabii giymeye de artık aşina olmadığımız bir hani kostüm ve işte üstünde zırh. Çadırın içindeydik, otağdaydık ve arkada şey yanıyordu. Ne derler ona? İşte közlü falan, mangal yanıyordu. Çünkü sahnenin tabiatı gereği sahneye geliyorum ben. İlk defa işte barutu getirmişim ve o ne falan diyor Ertuğrul. Ben de diyorum ki buna işte uçan ateş terçinler deyip oraya atıyorum falan. Haliyle onun da orada olması lazım. Ve ben çok terleyen bir bünyeye sahibim, yani yaz kış fark etmiyor. Biraz metabolizmam hızlı çalıştığı için hem o sıcak hem arkadaki
Köz hem ilk günün stresi, bunların hepsi birleştiğinde ortaya çok açıkçası yoran ve yıpratan bir kombinasyon çıkmıştı. Ve çok zorlanmıştım falan ama sağ olsun Fethi Hoca hani bir yerde kesti. Ya dedi bir gelsene bir çıkalım, bir nefes al, niye kendine bu kadar yükleniyorsun, sakin ol falan vesaire. Onun da yardımıyla hani biraz daha kolaylayıp oradan devam ettik. Bütün bu bileşenleri düşünce de unutamadığım bir sahneydi yani açıkçası. Sevgili Kuruluş Osman izleyicileri, sevgili dostlar, bugüne kadarki desteğiniz, beğeniniz ve takibiniz için sizlere canı gönülden teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de bizleri takip etmenizi, izlemenizi ve bizimle birlikte olmanızı temenni ediyorum. Sağ olun, var olun. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar.